Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin tarifini paylaşmak için hazır bulunuyorum. Aynı zamanda ilmek ilmek büyütmüş olduğum YouTube sayfam sonunda 100.000 kişiye ulaştı. Kanalıma abone olan, üye olan herkese teşekkürlerimi iletebilmek amacıyla videomu da herkese açık bir şekilde paylaşacağım inşallah. Instagram sayfamda paylaşmış olduğum modelde alt kısmı yine aynı fakat üst kısmında Catania Mercerize ipler kullandım. Burada da Nako'nun ve Alize'nin iplerini kullanarak hazırladım. Instagram sayfamdaki paylaştığım modelde 4 santimlik çıt çıt kullanmıştım. Burada 5 santimlik çıt çıt kullandım. Sadece farkı yine aynı atı, aynı sayılar. Sadece üst kısmı aynı sayılar. Sadece taban kısmında bir zincir fazla yaptığımızda 5 santime uyuyor. Bir zincir eksik yaparsanız da 4 santim kullanabilirsiniz. Eğer ben 6 santim kullanmak istiyorum derseniz, örneğin ben bunu 13 zincirle başladım. Siz 15 ile yaparsanız 6 santime uyacaktır. Ya da bir tık tığınızı büyütebilirsiniz. Mesela ben 1.40 kullanıyorum. Siz 1.60 kullanarak 6 santimlik çıt çıtlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Bu papatyanızı mesela biraz daha aşağıdan yapıştırırsınız. Yaprağınızı biraz daha uzun işlersiniz sap kısmını. Bu şekilde bir deneme yanılma yöntemiyle bir model daha oluşturabilirsiniz. Bu modelde 1.40 milim 6 numaralık bir tığ kullanacağım. Etamin iğnesine ihtiyacınız olacak ortasını işlemek için. Şuralar için boncuk, işte arka kısmı için çıt çıt. Ben 5 santim kullandım. Ve iplerinize ihtiyacınız olacak. Şimdi hemen taban kısmından başlayalım. Şimdi bu videom herkese açık olacak. Uzun zamandan beridir paylaşmıyordum. Eğer üyelere özel videolara ulaşmak isterseniz de Instagram sayfasında öne çıkan klasörlerde YouTube klasörüm var. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Birçok tarifim var. Son bir sene içerisinde paylaştığım bütün tarifler sadece üyelerime özel. Onlara ulaşabilmek için kanala üye olmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra hemen videomuza başlayalım. Şimdi bir tane başlangıç zincirimi çektim. 13 tane zincir çekeceksiniz. Sıkı sıkı çekin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincirimi çektim. Hemen şuradan 12.'ye sıkı iğne yapacaksınız. 2 tane. Bir tane yaptım. Aynı yuvaya bir tane daha sıkı iğne yapacaksınız. Şimdi sırasıyla her zincire birer tane sık iğne yapacaksınız. İkinciyi yaptım. Üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane tek yaptım. Şimdi hemen sonuncu zincirdeyim. Buraya 3 tane sık iğne yapacaksınız. Aynı yuvanın içerisine. 2, 3. Bakın buraya kadar geldim. Şimdi tekrardan şuradaki karşılık gelen bütün zincirlerin karşısına sık iğnelerinizi yapacaksınız. Kaç taneydi? 10 taneydi. İsterseniz sayarak yapın, isterseniz saymadan. Şu ipi de içerisinde yürütün. Tekrar uğraşmazsınız. On tane buraya kadar yaptım. Şunu arkadan kaldıralım. Oraya odaklanmasın. Buraya odaklansın. 10 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burada başlangıçta 2 tane sık iğne yapmıştım. Buraya bir tane daha yapacaksınız. Her iki köşesi de 3 sık iğne olmuş olacak. Hemen şu birincinin tepe noktasına kaydırmanızı yapacağız. Şöyle kaydırma yaptık. Hem burada hem şu uç köşelerde üçer tane sık iğnem oldu. Şimdi hemen ben zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bulunduğunuz yere 2 tane sık iğne yapacaksınız. 1, 2 tane yaptım. Hemen yanına 2 tane daha aynı yuvaya sık iğne yapacaksınız. Burada toplam 2, 4 tane sık iğne yapmış oldunuz. Sonra tekrardan 10 tane tek battığınız yere
Yine tek batacaksınız ve diğer uç köşeye geçeceksiniz. 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptık. Şuradaki 1 2 3 tane sık iğnemizin tepesine ikişer tane batacaksınız. Toplam 6 tane sık iğne elde edeceksiniz burada. 2 4 6. Şimdi 10 tane sık iğnenizi yapacaksınız. Şimdi burasında son burada 1, burada da 2, hatta burası birleşim yerleri olduğu için orayı 2'den saymayabilirsiniz ama şöyle bir şey yapıyorum ben. Şimdi buraya çift batacağım. Burası aslında birleşim yeri olduğu için buraya batmasanız da olur. Direkt şuraya kaydırma yapabilirsiniz. Fakat ben şuraya bir tane yapıyorum. Sonra burada 2 tane yapmıştık ya başlangıçta. Bir tanesi şu, bir tanesi bu. Birinciye atlayıp ikinciye kaydırmamı yapıyorum. Tekrardan batayım. Şu şekilde bakın, böyle daha muntazam duruyor. Bilmiyorum, ben öyle hissediyorum. Ben bu şekilde yapıyorum bütün tabanlarımı. Zaten buraya papatyanız gelecek. O yüzden çok fazla hani eşit durmuyor vesaire derseniz çok fazla kafaya takmayın. Şurayı düzgün yaparsanız yeterli olacak. Şimdi 3. sırama geçiyorum. Yine burada zincir çekmiyorum. Bulunduğum yere 2 tane çift sık iğne yapıyorsunuz. Bulunduğunuz yere 2 tane sık iğne yaptınız. Buraya bir tane yapıyorsunuz. Şimdi buraya 2 tane yapıyorsunuz. 10 tane tek yapacaksınız. Ya da tekleriniz nerede bitiyorsa oraya kadar tek yapın. Eğer saymadıysanız. Mesela şöyle bakalım. Şöyle baktığınızda bakın, burası çifti ya. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye hesaplayıp bir tek bir çift olarak köşelerinizi başlayın. Mesela bir tek bir çift. Burada 3 tane çift yapacaksınız. Nerede ne yaptığınız çok önemli değil. Uç köşelerde 3 tane çift batacaksınız. Eğer taban yapmakta zorlananlar varsa. Şimdi ben ikinci çiftimi burada yaptım. Üçüncü çiftimi de burada yapıyorum. Köşelerimi daha rahat dönebilmek için bunu yapıyorum. Burada mesela 3 sık iğnem vardı birinci sırada. İkinci sırada köşeleri 3'er tane 6 sık iğne yaptık. Sonra 3. sırada da bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift yaptık. 3 tane burada arttırma yapmış olduk. 6 tane yaptığımızda çok kasıyor. Ben 3 tane yapıyorum. Şu köşede şurada da başlangıçta çift tek çift yapmıştım. Şimdi burada bakın, şurası arttırma yerimde. Bir tek bir çift, bir tane tek yapıyorum. Şimdi normalde şuraya hemen şöyle birincisine kaydırmanızı da yapabilirsiniz isterseniz. İsterseniz buraya bir tane sık iğne yapıp bunu atlayıp şuna da kaydırma yapabilirsiniz. Yani hangisi gözünüze hoş geliyorsa. Ben bu şekilde şimdilik yaptım. Şimdi kenar fırfırlarımı size göstereceğim. Buralar önemli. Havada çok kapalı ama inşallah çıkıyordur. Hadi bakalım, şimdi gösteriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Kızlar bakın. Şunu şöyle bollaştırın. Hemen birincisinden şunu alacaksınız. Aldım. Hemen sıradaki
sık iğneye, şuraya, buradan ilmeğinizi alıp kaydırma yapacaksınız. Sanki bu buradan çıkıp buradan böyle devam ediyormuş gibi görünecek. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın sıradaki sık iğneden ben bunu alacağım. Aldım. Ne yapıyorum? Hemen yan tarafa kaydırıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buradan aldım. Ve hemen yan tarafa kaydırma yapıyorum. Görüyor musunuz? Böyle üstten şöyle batmış, alttan çıkmış gibi dalga dalga. Farklı bir renkle yaparsanız çok güzel durur. Fakat ben çok fazla renk sevmiyorum. Karışık renkler bu modelde. O yüzden bu şekilde devam ettim. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar bu halkalarımız oluşacak. Sıra sonunda eğer yani şuraya kadar geldiğinizde bir tane daha dönmüyorsa bir bakalım, ben tam denk geliyor ama gelmiyorsa da bir şekilde bir zincir yapıp hemen alta kaydırma yapabilirsiniz. Zaten çiçeğinizi üst kısma yapıştırdığınızda bu tabanınızın burası görünmüyor. O yüzden çok problem olmaz. Hemen videonun sonuna kadar şöyle fırfırlarımızı yapıp gelelim. Kızlar, şuraya kadar tüm kaydırmaları yaptıktan sonra burada bir tane zincir çektim. Hemen bunu buradan çıkartın. Şöyle alt kısımda şuraya gizlemelerinizi yapın. Şöyle ortalara doğru gizlerseniz bir daha sökülmez. Zaten silikonla yapıştırıyoruz. Sökülme olmuyor ama hani obje olarak gönderecekseniz müşterinize gizlemelerinizi bu şekilde ortaya kadar yapın. Şimdi işlemi kısmında burası bitiş yeri olduğu için bakın burasında bir tane daha dalga olsa iyiydi ama yapmadık. Çünkü zaten çiçek gelecek. Şimdi işleme noktasında tam şuradan da orta kısmından da başlayabilirsiniz işlemenize. İsterseniz şuradan da başlayabilirsiniz. Ben çok böyle ortada olsun istemiyorum başlangıç noktamın. O yüzden bir tık altından başlıyorum. Bu şekilde. Burada sanki dolu yağacakmış gibi hava. O kadar kapandı ki şansıma. Hemen videomu bitireyim. Daha da kapanmadan. Buraya kadar zaten çiçek gelecektir. O yüzden isterseniz işleyin, isterseniz işlemeyin daha fazla. Buraya kadar yeterli. Şimdi ben burada 1, 2, 3, dördüncüden başlıyorum. Ama 3 de güzel oluyor. Yani şuradan da yapabilirsiniz yaprağınızı. Şuradan. Ya da şuradan da yapabilirsiniz. Ben şimdi diğer eşini dördüncüden yaptım. O yüzden bunu yine 4'ten yapacağım. Çift olarak satarım diye düşünüyorum. Hemen şöyle yaprağımı nasıl işliyorum? Göstermedim değil mi? Sanki ezbere gidiyor gibiyim. Şimdi dördüncüden iğnemi çıkardım. Yine aynı yerden geri batıyorum. Bunun arkaya kaçmaması için şöyle parmağımla tuttu. Hemen 1-2 tane sık iğne üstünün şöyle sağından iğnemi çıkarttım. Ve bunu buraya sabitliyorum. Aynı şekilde karşıdan da bu işlemi yapacağız. Şuradan yine batacağım. Hemen aynı yerden geri. Şöyle. Bunu buradan aldım. Karşılıklı denk gelecek şekilde ayarlamanızı yapın. İpinizi gizleyin ve şimdi papatyamızı öreceğiz. En kolay kısmı papatyası. O kadar çok sordunuz ki tarif verdim çoğuna ama yine de şöyle bir gösterelim. Şimdi parmağımızı, sihirli halkamızı doladık. Bir tane zincirimizi çektik. Şöyle sık iğneler yapacaksınız. Yaprağınız ne kadar, papatyanız ne kadar büyük olsun isterseniz o kadar fazla sık iğne batabilirsiniz. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapıyorum. Sonra sihirli halkanızı çekin. Ortası bir tık açık kalabilir. Şuraya hemen birincisine kaydırmamı yaptım. 10 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz. 4 yapıyorum ben şu an.
hemen bulunduğunuz yere, bakın şuraya aldım tığımda. İkisini bir çektim. 1, 2, 3. 3 tane çektim bu sefer. Yine bulunduğum yere şöyle ikisini bir çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu sefer sıradakine battım. Kaydırma yapmıyorum. İkisini bir çekiyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere ikisini bir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradakine ikisini bir. 1, 2, 3. Sıra aynı yere ikisini birden. Yani 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki sıkı iğneye ikisini birden çekip birleştirmemi, kaydırmamı yapıyorum. Sonra 3 tane çekip yine aynı yere şöyle kaydırmamı yapıyorum ama ikisini birden çekerek kaydırma yapacağız. Direkt mesela şunun içerisinden geçirirseniz o görüntü olmuyor. Burada böyle hani değişik bir görüntü oluyor ya. Sanki kat katmış gibi. Bakın şöyle çok güzel bir görüntü oluyor. Çok çok kolay bir model ama herkesin de yapabileceği çok daha kibar duran bir model. Bence herkes sayfasına mutlaka koysun. Kızlarına, torunlarına yapsın. Çok tatlış duruyor. Renkli renkli yapabilirsiniz. Yani benden çok isteyen oluyor ama maalesef stoklayamıyorum. Zamanım yok. Farklı ürünler yapıyorum. Bunun bitiş ve başlangıç yerleri aşağıya gelsin. Ona dikkat edin. Şimdi mesela fark edeceksiniz. Şimdi 4, 3 yaptım. Şurada bir tane kaldı. 1, 2, 3, 4 çektim. Buraya kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 yaptım. Buraya kaydırmamı yaptım. Şimdi bir tane zincir çekelim. Makasım burada. Şöyle aşağıya çekin. Bu ikisini içeride gizleyin. Şurası çok böyle içeri girmesin. Şöyle hem bunu hem bunu çekiştirin. Buradan tekrar aynı yerden geri çıkarsanız sökülmez. Şöyle. Obje olarak satış yapan arkadaşlar da var çünkü. Direkt bu şekilde yapıp boncuğunu dikip gönderenler de var. Şimdi hemen boncuklarımızı alalım. Bunları bir çekelim. Şöyle. Arkadaşlar malzeme alışverişlerinizi benden yapabilirsiniz. Instagram profilimde de YouTube'da da şeyler var. WhatsApp linki var. Oradan birçok ürün getirdim. Oradan bakabilirsiniz. Bu gold boncukları da yeni aldım. Çok tatlışlar. Şeylerde kullanacağım bir de. Manolyaların ortalarında harika duruyor. Ortaya bir, kenarlara 6. Bu boncuklar 6 milim. Eğer merak edenler, almak isteyenler olursa 6 milim olarak alabilirler. Bir de soranlar oluyor işte şeylerle böyle parlak başka ipler var. Hani patik örülen, işte ne bileyim yelek örülen. Yani bir deneyin arkadaşlar. Ben hiç denemedim ama olur, neden olmasın. Pırlantalarla yapanlar da vardır ama tabii ki pamuk gibi durur mu bilmem ama yapanlar var, yapıyorlar. Elimde şu ip var, yapayım mı? Yapın tabii ki, ne yapmıyorsunuz? Değerlendirin iplerinizi. Bundan taç yapın arkadaşlar. Benim aklımda var. Ama bir türlü yapamadım. Benim yerime yapmak isteyen olursa etiketleyip yapabilir. Bu tatlışlardan böyle taşların üzerine yapıştırıp yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacaksınız. Direkt bunu buraya yapıştıracaksınız. Ama mesela başlangıç bitiş yerimiz burasıydı ya. Mutlaka burası aşağıya gelsin. Çünkü buralar çok daha şey duruyor. Muntazam. Burası bakın daha düz durduğu için burası en aşağıya gelsin. Bakın bu şekilde çok güzel bir model. Arkasına da bu şekilde çıt çıtınızı direkt yapıştıracaksınız. Kenarlardan dikeceksiniz. Ben şimdi dikiş ipi için kahverengi getirmişim. O yüzden dikemeyeceğim. Kenarlarından dikin ya da isterseniz buralardan full yapıştırabilirsiniz. Ama yapıştırma esnasında buralardan silikonlar çıktığında işte ne bileyim şurası hafif açılma falan olduğunda güzel durmuyor. Ben o yüzden bütün tokalarımı dikiyorum. Sizler de bu şekilde yapıp beni etiketleyin.
Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Takip eden, yorum yapan, beğeni yapan, abone olan, üye olan herkese ayrıca teşekkür ederim. Üyelerime özel de bu hafta inşallah çilek anahtarlık tarifimi paylaşacağım. Takipte kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.